Belçika seyahatinin birinci durağı olan Gent'e hoş geldiniz. Ley Nehri'nin kenarındayız. Seyahatimiz başlıyor. Gent'e hoş geldik. Gent turumuz başlıyor. Şimdi buraya her türlü Brüksel'den gelmek zorundasınız. Çünkü Gent'e direkt bir uçak yok. Önce Brüksel'e geliyorsunuz. Oradan trenlerle Gent'e, Bruges'e vesaire gidebiliyorsunuz. Ortalama 1 saat kadar sürüyor. Burası da çok büyük bir şehir değil, küçük bir şehir ama genel olarak konaklanacak noktalardan bir tanesini burası olarak baz alabilirsiniz. Çünkü Bruges'e göre biraz daha büyük bir yer, akşamları daha hareketli bir yer. Konaklama noktası olarak burayı seçebilirsiniz. Buradan da dediğimiz gibi trenle Bruges'e, tekrar Brüksel'e gidebilirsiniz. Şimdi biz Gent'te neredeyiz? Ana meydanlarından bir tanesi Kornmarkt'tayız. Mısır pazarı olarak geçiyor aslında. Eski zamanlarda burada ticaretin yapıldığı yer olarak düşünebilirsiniz. Etrafta da bu eski binalar işte loncalar olarak geçiyormuş. Arkamda Aziz Nikola Kilisesi'ni görüyorsunuz. Hemen öbür tarafta da böyle bir küçük bir alışveriş yeri gibi bir yer var. Bu arada arka taraftaki alışveriş merkezi eski post ofisiymiş. Evet, adı Depost olarak geçiyor. Zaten içeriği bir alışveriş merkezine çevirmişler. Güzel, tarihi bir bina, zaten kendini belli ediyor. Böyle bir meydan. Zaten buraya geldiğiniz zaman her türlü gün içinde 15 kere falan buradan geçeceksiniz. Her yer buradan çıkıyor aslında. Biz şimdi diğer noktalara devam edelim. Sizler de beğenip abone olursanız seviniriz. Biriç isimli bir yer var burada. Midyesi çok meşhur. Oraya geldik aslında, merak ederekten oraya gelmiştik ama kapalı orası. Nisan 16'sına kadar kapalıymış. Biz de hemen yan tarafta Beer Central diye bir yer var. Böyle bir dinlenelim diye buraya geldik, oturduk. Şimdi siparişimizi verdik. Siparişimiz gelsin, bakalım. Yedik. Biralar özellikle çok lezzetli. Şu ortaya gelen bira tabağı gibi olan o tabak çoğunlukla deniz mahsullüydü. O da bir lezzetliydi. Fakat 2 bira bir tane böyle paylaşımlık atıştırmalık tabak 41 euro. Bu şehir biraz pahalı. Neyse ama lezzetli. Ama pahalı. Saint Michel Kilisesi'ne geldik. Burası Gent'in en büyük kiliselerinden bir tanesi. İçeriye girdiğiniz zaman zaten görkemi fark ediyorsunuz. Bir, yüksekliği çok fazla. İki, girmeden zaten kulesini de göreceksiniz. Bayağı yüksek bir kulesi var. Şimdi burası 1100'lü yıllarda yapılmaya başlanmış ve uzunca da bir tarihi var. O yüzden içerideki etkiler Rönesans dönemine kadar uzanıyor bu arada. Barok, Rönesans, erken barok vesaire hepsini görebiliyorsunuz. İçeride görebileceğiniz bir de böyle o dönemin ünlü Hollandalı ve Belçikalı ressamlarının yağlı boya tabloları var ve oldukça görkemli tablolar. Nisan 1'den şu an 31 Ekim'e kadar açık. Sabah 10'la akşam 5'e kadar ziyaret edebiliyorsunuz. Bence kesinlikle zaten girilmesi, yani gözden kilise deyip görmemezlikten gelmeyin, keyifli bir yer. Şöyle söyleyeceğim, çok fazla kilise geziyoruz hani seyahatlerimiz boyunca. Benim etkilendiğim kiliselerden bir tanesi oldu. Çünkü gerçekten böyle yukarıya doğru baktığında bitmiyor gibi. İnanılmaz güzel vitraylar vardı. Evet. Gerçekten vitraylar çok güzeldi. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi burası da hem kanallar hem nehirler falan olduğu için tabii ki bir tekne turu da mevcut. 11 euro ile 15 euro arasında değişiyor fiyatlar. Şehri böyle turlayabilirsiniz. Soğuğu soğukla keselim dedik. Buranın ünlü yerlerinden bir tanesi Australian Ice Cream var. Handmade olarak geçiyor. Oraya geldik. Hüseyin pistachiyolu aldı. Fıstıklı. Ben de passion fruit'ta aldım. Şimdi deniyoruz.
Güzel. Seninki nasıl? Güzel. Onunki de güzelmiş, benimki de güzel. Yani 3.30 bir topun fiyatı. Aynı zamanda waffle da yapıyor bunlar. Biz waffle almadık, dondurmayı deniyoruz. Afiyet olsun. Arkamda Gent Çan Kulesi'ni görüyoruz. Burası 91 metre yüksekliğiyle Belçika'nın en yüksek çan kulesi olarak geçiyor. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesindeki yerlerden bir tanesi. 1300'lü yıllarda yapımına başlamış, yaklaşık 70-75 senede bitirebilmişler ancak. Ve böyle tüm çan kulelerinde olduğu gibi burası şehrin zenginliğini sembolize eden bir yer. Genel olarak birçok çan kulesindeki benzer özellikleri sağlıyor. Tam da şu anda çan çalmaya başladı. Bakalım ne anlama geliyor. Çeyrek geçi çanı falan herhalde ya da burada bu arada sürekli çan çalıyor. Yani sürekli yani saat başı vesaire falan gibi değil, sürekli bir şey için çan çalıyor. O yüzden hani ne anlama geldiklerini tam çözemedim. A few moments later. Neyse çanın bitmesini bekledim dedim ama bitmedi. Bu çan kulesini özel yapan şeylerden bir tanesi, tepesinde bir tane ejderha var. Çok küçükmüş gibi gözükse de aslında 5 metre kocaman devasa bir şey ve bunu rivayete göre Haçlı Ordu'nun İstanbul yağması sırasında İstanbul'dan, Ayasofya'dan alıp buraya getirildi ve Ayasofya'ya da Vikingler tarafından hediye edildiği ile ilgili bir rivayet var. Bayağı aslında tatlı bir şey. Kendisi şehri savunduğunu, koruduğuna inanıyorlar. Gelince zaten göreceksiniz, şehrin her yerinden gözüküyor. Arkamda Aziz Baba Katedrali'ni görüyorsunuz. Aynı zamanda yüksekçe bir de kulesi var. 89 metreden oluşuyor. Gent'i simgeleyen 3 tane kule var zaten. Bunlardan bir tanesi Aziz Baba Çan Kulesi ve Aziz Nikolas Kilisesi'nin kulesi. Burası da yine Aziz Nikolas gibi, tarzı birbirine çok benziyor. 11. yüzyılda başlanmış yine yapımına ve uzun yıllar sürmüş. Ve bu uzun yıllar boyunca da işte başladığı dönemin mimarisiyle zaman içerisindeki mimari değiştiği için içerideki o değişik yapıyı da görebiliyorsunuz. En son gotik tarzda kalmışlar. Yine ana meydanlardan birinde bulunuyor zaten. Giriş ücretsiz. Saat şu an 5.30'tu. 5.30'da kapatıyorlar. Aklınızda olsun. Burayı ben ekstra bilgi de olarak da bir vermeyeyim. Burayı önemli yapan şeylerden bir tanesi mimari yapısı ve kulelerin haricinde içeride adını şu an söyleyemediğim çok önemli sanat eserlerinden bir tanesi olarak geçen bir şey var. Yazalım alta. Alta yazıyorum ben onu, içeriye de giremedik çünkü biz tam kapanış saate denk geldiğimiz için onu görebilmek için bir şey neydi, Gent Altarı gibi bir isim vardı. Evet Gent Altar gibi bir şeydi. Öyle bir isim vardı. Oraya girebilmek için bir de özel bir tura katılmanız gerekiyormuş. Aynı zamanda hani bir stok görüntü bulursam zaten görüntü olarak ekleyeceğim bunu. Keyifli bir yer. Bu arada zaten bu 3 kale 3 kule birbirleriyle zaten paralel duruyor. Böyle ince bir çizgi halinde, ip şeklinde düşünebilirsiniz. Şöyle. Ortada Çan Kulesi, bir tarafında Aziz Nikolas, bir tarafında da Babo Katedrali. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi Gent'in en popüler yerlerinden bir tanesi aslında The Gulle diye bir yer. De Gulle diye bir bara geldik. Burada böyle 1.2 litrelik bir biraları var. Kendilerinin özel bardaklarında. O birayı sipariş ettiğiniz zaman parasını ödeseniz dahi önce bir ayakkabınızı vermeniz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Tabii pembe ayak çorabımla tek ayakkabıyla ortada kaldım. Ama burayı keyifli yapan şeylerden bir tanesi de o. İnternette, sosyal medyada çok görmüşsünüz. Ben de çok merak ediyorum. Açıkçası benim için Belçika ile ilgili merak ettiğim yegane şey burasıydı. Sonunda gördük bakalım. Ayağım üşümüyor, iyi de geldi. Tabii sabahtan beri yürümekten ayak tabanlarım şişmişti, iyi geldi. Evet. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu bira 1.2 litre. Belçika'da içtiğim biralara kıyasla fiyatı uygun fiyata geliyor 14 euro olarak. Ben işin matematiğindeyim. Bir patates seyahati diyebilir miyiz buna?
Bölge bölge. Her yerde bir patates ve waffle ve çikolata. İlk patatesimizi deniyoruz. Birçok yer kapalıydı bu arada. Çok özel bir tat yok. Bir de sen bak. Patates. Çok normal. Evet. Afiyet olsun. Ha, fiyatını söyleyeyim. 3 euro patatesti galiba. 1 euro 10 kuruş diyorum. 1 euro 10 cent de soslu. 4 küsur euro işte. Grafiti sokağına geldik. Öyle ince uzun bir sokak. Bütün yol boyunca işte böyle grafitilerle falan süslemişler. Ponçikler. Bayramına hazırlamışlar. Ponçikler. Yani çok büyük bir sanat eseri görmedim burada. Herkes üst üste yapmış. Bazı noktalar sadece çok güzel. Renkli bir alan. Göreceğiniz birçok yerin güzergahı üzerinde kalan bir yer aslında. O yüzden gelindiği zaman görülebilir yani. İçinden geçebilirsiniz. Geçebilirsiniz. Biz hatta bir tane grafiti yapan çocuğa da denk geldik. Öyle boyuyordu işte. Arkada Grevenstein var. Burası 11. yüzyılda yapılmış ve o dönemde buranın lordu olan toprak ağasının biraz halkı korkutmak, biraz da savunma amacıyla yaptığı bir kale. Kale olarak kullanıldığı dönemde burası aynı zamanda bir zindan olarak da kullanıldı. İnsanları yargılanıp hapse olarak atıldı ya da insanların mahkeme alanı olarak da kullanıldı. Arada yıllar geçtikten sonra tabii ki bir zindan olarak kullanılma ya da bir kale olarak kullanılma dönemi yetince gıda deposu olarak kullanılmaya başlandı. Ama daha da aradan zaman geçince burada şöyle bir şey oldu. Bira fiyatları çok artınca Gentli öğrenciler geldiler burayı bastılar ve burayı ele geçirdiler. Burası birkaç gün boyunca Gentli öğrenciler tarafından ele geçirilmiş olarak geldi ve ciddi bir polis müdahalesine ihtiyaç duyarak da çıkartabildiler ve ondan sonra hükümete geri atarak da bira fiyatlarını geriye çektiler. Şu anda da içinde hala eski dönemden kalan o işkence aletleri, zindanları vesaireyi görebiliriz. Böyle güzel bir yer. Şimdi Belçika deyince çikolata önemli noktalardan bir tanesi. Burada farklı farklı yerlerden çikolata alabilirsiniz ama en ünlülerinden bir tanesi Leonidas. İstediğiniz tarzda çikolataları istediğiniz adette alabiliyorsunuz. Biz 4 parça aldık. 2 euro 9 cent falan verdik bu arada. Şöyle şimdi tadlarına bakacağız. Anlık göstereyim mi? Ha, bu arada en best seller dediği şuydu. Bundan bir güzel bir çikolata. Ama beyaz çikolataya çikolata demem. Gerçek bir çikolata olarak bitteri deneyeceğim şimdi. Bunun içindeki krema kahve kreması gibi bir şey. Evet. Kahve aroması var. Şimdi bitter. Bitter önemli noktalardan bir tanesi. 72. Ha? 72. 72 ne aşkım? 172 çift kakao. Ha, öyle mi dedi? Ha. %72 bittermiş. Bir şey söyleyeceğim. Çok taze. Çok güzel. Baksana. Yarım yarım. Şeker komasına girmeden anca böyle. Çok güzel değil mi? Evet. Şu bergamotluydu. Sütlü çikolata içerisinde bergamot var. Ha. Bergamotu bayağı ısırınca geliyor.
Patlıyor böyle ağza. Değil mi? Çok güzel. Bunun yanında güzel bir kahve. Şekerden kafam yandı. Son. Hızlı bir tadım oldu. Bu da frambuazla. Dışındaki çikolatalar hepsinde çok iyi bu arada. İçindeki tada göre değişiyor. Bunda yediğin zaman anlayacaksın. Frambuazla. Ekşi severler için. Ben aldım. Ben ise. Güzelmiş. Beğendik. Ama bu kadar çok çikolata yemek hani kendinizi kaybetmemeye dikkat edin. Dikkatli yiyin çünkü gerçekten Parça parça. Biz şu an çok hızlı şekilde üst üste yedik ama. ya biz bile çok o kadar tatlı yiyen insanlarız. Evet. Evet. Çikolata sayfasını da burada kapatıyoruz. Boğazımızdan sıcak bir şeyler geçsin diye Umamido Ramen'e geldik. Ya neden? Hani genelde gittiğimiz yerde yöresel bir şeyler yiyoruz ama Belçika'ya geldiğinizde işte en çok hani patates, waffle, çikolata gibi yiyecekler var. Onun dışında bir şey vardı aslında, ondan yemek istiyorduk. Orası da kapalıydı. Midye yemek istiyorduk. Orası da kapalı ve 16 Nisan'a kadar kapalı. Dolayısıyla biz de buraya geldik. Böyle bir Uzak Doğu yemeği yiyoruz. Siparişinizi verdik. Gelsin, sonrasında da yorumlarımızı yaparız. Sonuçta biz bunu Japonya'da da yedik. Evet, yorumumu yapıyorum. Benim puanım 10 üzerinden 6,5. Yani aman aman bir ramen tadı alamadım. Hani böyle o umami tatlar yoktu diyelim. Alternatif olarak yemek istediğiniz bir şey ise gelip tadabilirsiniz. Kötü değil ama işte 6,5. Fiyatlarını da belirtelim. Ortalama 18, 19, 20 euro civarında ramenler. Böyle bowl'lar da yine onlar da 17, 18 euro civarında. İçecekler 5-6 euro. Böyle günahınız 50 euro. Şimdi burayla ilgili birkaç tane özet bilgi vermek gerekirse, Belçika'ya geldiyseniz en çok gezilecek yerlerden işte Brüksel, Gent ve Bruges olarak düşünecek olur isek ve Gent'te konaklayıp Bruges'e ve Brüksel'e gidip gelebilirsiniz. Aralarındaki mesafeler çok kısa. Gent biraz daha öğrenci şehri olarak geçiyor. O yüzden akşamları falan biraz daha hareketli. Bruges daha sakin. Akşamları konaklama açısından hani sıkılabilirsiniz belki. Ve biraz daha pahalı. Brüksel zaten ana noktalarınızdan bir tanesi çünkü uçakla her türlü oraya gelmek zorundasınız. Sadece şunu ek olarak söyleyebiliriz. Brüksel, Bruges ve Gent yarımşar günde gezilecek. Evet, her şehir için yarım gün ayırmak bile yeterli gelebilir. Evet ama yani şunu da söylemeden etmiyorum. Hani yarım 1,5 gün gibi düşünmeyin de çünkü git gel vesaire birazcık yollar zaman alacak. Tabii yani şimdi buradan tren istasyonuna gitmek, tren istasyonundan Bruges'e gitmek toplam 1 saat falan sürüyor. Dönüş de 1 saat falan sürüyor. Yani o yüzden hani yarım gün geziliyor ama siz gene tam yarım günden biraz daha fazla vermeniz gerekir. Ona göre hesap edin. Çok matematiğini hesaplayamadık şimdi. Aynı zamanda benim de uyarım bu şehrin hava durumu ile ilgili, bence Güldeniz bize hava ile ilgili bilgileri versin. Hava için şunu söyleyebiliriz. Burada aniden yağmur yağabiliyor. Bir anda güneş çıkıp bir anda bulutlar çökebiliyor. Sıcaklık değişken. Ona göre tedarikli gelin. Yağmur bizi çok ıslatmadı bu arada. Böyle hafif hafif yağdı geçti. Ya ama mesela şu anki mevsimle ilgili gölgedeyken, güneş kapalıyken hava çok soğuk oluyor ama güneş geldiği zaman da insanın içi, kemikleri ısınıyor. Konuyu çok uzatmak istemiyorum ama şunu da söylemeden ne demeyeceğim. Küçücük çocuklar şortla falan dolaşıyorlar. Vallahi bilmiyorum, bizim içimiz mi donmuş, ne yapmış? Bize birazcık soğuk geldi. Ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenirseniz seviniriz.